Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2 sene önce paylaştığım, çok sevdiğiniz ve özellikle yüzlerce kişinin denediği ve tarifini mutlaka tekrar çekmemi istediğiniz o tarifi paylaşıyorum. Sarma kadayıf tarifi. Dışı çıtır çıtır, özellikle içi kıyır kıyır bir tarif. Onun da sebebini videoda göreceksiniz zaten. Özellikle aradaki önemli püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle tatlımızın iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için kurutulmuş hazır kadayıfımı böyle küçük küçük parçalara bölüyorum. Böyle kuru kadayıf yoksa eğer hazır kadayıfı küçük küçük kestikten sonra tavada yağsız dengeli bir şekilde kavurursanız o şekilde de kullanabilirsiniz ki aynısı oluyor. Normalde hazır satılan kadayıfların içine taze yaş kadayıf kullanırlar ama ben bunu bir önceki yaptığım tatlıda yaş kadayıfım yoktu, o yüzden evdeki kuru kadayıfı kullanmak zorunda kalmıştım ama çok da güzel sonuç elde ettim. Bundan sonra da hep o şekilde yapıyorum. Gerçekten bunu böyle kullandığınız zaman içi kıyır kıyır oluyor. Burada da taze yaş kadayıfı nasıl kavurduğumu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi küçük küçük parçalara böldükten sonra yağsız tavama alıyorum ve tahta kaşıkla hafif karıştıra dengeli bir şekilde kavuruyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenme ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Kanalımı sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi kadayıfımı kavurdum. Görüntüsünün bu şekilde olması gerekiyor. Bu aşamada tatlımızın yağını eritiyoruz. Bir paket tereyağımı tavama aldım ve eridikten sonra sade yağ haline getireceğim. Gibi tereyağım eridi. Bu aşamada kaşık yardımıyla üzerinde oluşan köpükleri bu şekilde alıyorum. Bunu yapmanız çok önemli. Bunu yaparsanız eğer tatlınızın üzeri yanık yanık olmayacaktır. Tereyağımın üzerindeki tortuları aldım gördüğünüz gibi ve biraz bekledim ki dibindeki sütü iyice dibine çöksün. Bu aşamada süzgeç yardımıyla süzüyorum. Yağını süzdükten sonra kenara alıyorum ve soğumasını bekliyorum. Evet, şimdi tatlımızı yapmaya geçiyoruz. Kadayıflarımızı paketten çıkarırken özellikle kırılmamasına olduğu gibi açmaya dikkat ediyoruz. Bakın burada katlama yeri vardı. Onu bulup ayırdım ve gördüğünüz gibi kadayıfım uzadı. Bu aşamada birbirine yapışmış olduğu için dider gibi yapışan yerleri bu şekilde ayırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yapışan yerleri bu şekilde ayırdıktan sonra kadayıfım tel tel oldu. Evet, şimdi bu aşamada kadayıflarımı sarmak için böyle küçük tutamlar alıyorum. Kenara diziyorum. Evet, şimdi önemli noktaya geldik. Tencereme suyumu koydum. Bu şekilde kaynadıktan sonra kadayıflarımı bir tutam alıyorum ve böyle buharda yumuşamasını sağlıyorum. Bu sayede kadayıflarımızı hem sararken çok pratik oluyor hem de özellikle porsuk porsuk görünmüyor. Aynı hazırlardaki gibi muntazam bir şekilde görünüyor. Evet, buharda tuttuğumuz nemlenen kadayıflarımızı tezgahın üzerine seriyorum ve güzelce düzelttikten sonra iç harcımı uzunlamasına bolca döküyorum. Evet, iç harcını yerleştirdikten sonra karşılıklı olarak bu şekilde çaprazlamasına sarıyorum. Sıkı sıkı sarıyoruz böyle. Sardığım kadayıfımı tepsime uzunlamasına yerleştiriyorum. Bu şekilde fazlalık geldiği zaman makasla tam dipten kesebilirsiniz. Bir de bu aşamada kadayıfın özellikle açılmaması için bardak ya da ağır bir cisimle engelleyebilirsiniz. Her defasında tutam kadayıflarımı bu şekilde buhara alıyorum ve yumuşayana kadar zaten kendisini hemen belli ediyor. Daha böyle narin, yumuşacık pamuk gibi oluyor. Dakika tutmak isterseniz eğer 1 dakika beklemesi yeterli olacaktır.
2 sene önce ben bu videoyu paylaştıktan sonra çok yakından tanıdığımız milyonlarca takipçisi olan büyük bir kanal bu fikrimi paylaşmıştı. Böyle gördüğüm zaman gerçekten o kadar çok mutlu oluyorum ki anlatamam. Ama üzüldüğüm bir şey var ki evet izleniyoruz, kabul de görüyoruz ama maalesef paylaşılmıyoruz. Olsun. Rabbim herkesin yolunu açık etsin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tepsimiz dolana kadar kadayıflarımızı sarmaya devam ediyoruz. Bu videoda kullandığım tepsim büyük olduğu için bu kadayıf için toplamda 2 paket kadayıf kullandım. Yani 1 kilo kadayıf kullandım. Evet, gördüğünüz gibi bütün kadayıflarımı sardım. Bitti. Şimdi önemli bir püf noktasından daha bahsetmek istiyorum. Böyle hamur kartı yardımıyla aralarını bu şekilde bastırıyoruz ki hem araları açılsın hem de duruşu muntazam olsun. Bakar mısınız? Aynı orijinalindeki gibi gayet muntazam bir şekilde görünüyor. Kadayıflarımın üzerine erittiğim sade yağımı orantılı şekilde her tarafına gezdirdikten sonra, burası çok önemli, 180 derecelik fırına gönderiyorum ve dengeli şekilde hem içinin hem altının üstünün güzelce kavrularak pişmesini sağlıyorum. Evet, kadayıflarımız pişerken biz şimdi şerbetini hazırlıyoruz. Birebir ölçü kullanacağız. Burası çok önemli. 5 bardak şekerime 5 bardak suyu ekliyorum ve ince bir dilim limon attıktan sonra şerbetim yoğunlaşıp istediğim kıvamı alana kadar kaynatıyorum. Evet arkadaşlar, tatlım fırından çıktı. Bu aşamada şerbetim soğuk, tatlım sıcak oluyor. Burası çok önemli. Evet, şerbetimizi döktükten sonra tatlımız biraz şerbetini çekti. Bu aşamada tatlımızı kesmeye geçiyorum. Burayı özellikle sesini kısmadım ki çıtırtısını dinlemenizi istiyorum. Ben bu tepsiyi satış için başka yere götürecektim. O yüzden bu şekilde göstermek istedim size. Bakar mısınız tatlıya? İnanılmaz lezzetli ve çok güzel, içi kıyır kıyır ve dışı çıtır çıtır bir tarif oluyor ve yemesi o kadar keyifli ki hem şerbeti hem de kendi kıvamı inanılmaz güzel oluyor. Asla baymıyor. Yani yediğiniz zaman 4-5 dilim rahatlıkla yersiniz diyorum. Lütfen bu tarife bir şans verin ve sevdiklerinizle yapıp paylaşın. Gerçekten çok güzel oluyor. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.